So I did a very, very fast layout and background using my old work. Evet, böyle çok hızlı bir layout ve background örnekleri, referansları paylaştım. Kendi işlerimden paylaşımlarda bulunarak. So although it is very rough and kind of a mess, it is a good reference document to see the whole process together. Evet, bunlar bütün süreci bir arada görmek için iyi referans niteliğinde dokümanlar. And if you really follow the principles here, then you are going to really become like a professional standard artist if you can really follow these principles. Eğer buradaki ilkeleri gerçekten takip edebilirseniz gerçek anlamda profesyonel bir layout, background sanatçısı olabilirsiniz. So what I started with was the gathering of references. İlk olarak referansları bir araya getirme ile başlayacağım. And I'm imagining that it's a television series with a 10-year-old boy's bedroom in it. Sanırım bu 10 yaşındaki bir çocuğun odasını içeren bir diziden parçalar. One thing perhaps I didn't mention before was when I worked on Simon's Cat as art director, I gathered references from other series. Ben Simon's Cat'te sanat yönetmeni olarak çalışırken başka dizilerden referanslar toplamıştım. So that's what you can see in the top corner there on the first page of the notes. Evet, bu sayfanın en başında görebileceğiniz şeyler bununla ilgili. Not only did this show me what other people were doing, but it allowed me to see the quality of the work. Bu süreç bana sadece diğer insanların ne yaptığını göstermedi. Aynı zamanda yapılan işlerin kalitesini de gördüm. So when I started to design the first images from Simon's Cat, I placed them on a board like this. Simon's Cat için ilk görselleri toplamaya başladığımda burada olduğu gibi bir zeminin üzerine toparladım onları. And I asked myself, do they sit well there? Do they stand out there? Does it look good among the other series? Evet ve kendi kendime sordum. Diğer dizilerde olduğu gibi burada iyi bir şekilde yerleştirmiş miyim? Standartları karşılıyor mu? Okay. So this is one type of preparation. Bu referans türlerinden biri. Then I started to look for children's bedrooms on Google search. Ve daha sonra Google'da arayarak bir çocuk odası görseli buldum. I tried to think what would be interesting for TV. I didn't just look at, say, a catalogue showing a beautiful child's bedroom. Yani burada aradığım şey güzel bir çocuk odası gösteren bir katalog değildi. Yani bunu bir televizyona sunduğumda ilginç kılacak olan şey neydi bir çocuk odasını? Bunu arıyordum. So you're not just looking for reference, but you're looking for reference that is meaningful to the project that you're working on. Evet, burada sadece referans aramazsınız. Aynı zamanda projeniz için anlamlı olacak bir referans ararsınız. Okay, so here I totally cheated. Burada tam olarak yani hile yaptım. I really didn't have time to generate new thumbnails. Yeni thumbnail'lar ortaya koymak için zamanım yoktu. So I took 2 images from Simon's Cat and 2 images from Tituf. 2 tane Simon's Cat'ten, 2 tane de Tituf'tan görsel aldım. And I just made them look like thumbnails so that you say, oh, well, if you recognize them, that's why. Evet ve bunları da birbirine çok benzer hale getirdim. Eğer yani şu an tanımıyorsanız onları bu yüzden. I imagined a shot where the little boy was meant to be a bit sad. Sanırım hatırladığım kadarıyla küçük çocuk sahne
yani çocuğun You know your clothes there? I think. Gönül yeah, I couldn't hear you. Evet. Duyuyor musunuz beni? bayağı duymadık. Son söylediğin hiçbir şey duymadık. Şu an duyuyor musunuz? Sesin mekanik ve dalgalı geliyor. Şu an duyuyor musunuz? Şimdi tamam. Mine orada mısın? Buradayım. Ben yardım edebilirim. Geliyor mu sesim şu anda? Gönül istersen sen sorunu halledene kadar ben çevirebilirim. Isobel, we can continue. I'll translate. Tamam. Birkaç dakika devam edebilirsen Okay, sevinirim. thank you. Connect. Okay. So what I started with was thinking about a boy who is feeling sad and trying to find the best shot for that. Bunu ilk çizmeye başladığımda üzgün bir çocuk nasıl olabilir? Onu çizmeyi amaçlıyordum. Bunun için de hangisi çok iyi bir açı olur? Onun yollarını aradım. I mentioned it a long time ago, but I think it's good to mention again that there are two types of layout. There is background layout and character layout. Daha önceden üzerinde vurgu yapmıştım ama şimdi yeri gelmişken bir kere daha hatırlatayım. Aslında iki çeşit layout örneği vardır. Bir tanesi karakter üzerinden çizilen layout, bir tanesi de background yani arka plan layoutudur. So it may be that a different person is going to put the character on the background layout actually. Bu mesela şu an aynı karakterin farklı backgroundlarda yerleştirilmiş olan bir background layer'ı gibi görülebilir. But usually before the layout stage there is a thumbnail or a storyboard panel to work with anyway, and of course the character will be there. Tabii bu aşamaya geçmeden önce daha önceki aşamalar vardır. Genelde bu da bir storyboard üzerinden yapılır. So these four shots, I think, all show the boy feeling sad. Bence buradaki 4 karede aslında çocuğun üzgün olduğu hissiyatını veriyor bize. But let's say for some reason we want to see more of the room that he is in. So I'm going to use the first one. Bazı sebeplerden ötürü odanın birazcık daha detaylı olduğu bir anı seçmek istedik. O sebeple ilk karedeki sahneyi kullandık. At this stage, the questions to ask yourself is, will the camera be still or moving? Bu aşamada sormanız gereken şöyle bir soru var. Kamera sabit mi olacak yoksa hareket mi edecek? What kind of shot will we have? Is it a close-up shot? Is it a wide shot? Nasıl bir çekim olacak? Yani geniş açılı bir çekim mi yoksa yakın plan çekim mi? At this point, you might already put in a rough perspective grid. I haven't shown it here, but all of these were drawn before. But already you should have a rough perspective grid in these thumbnails. Bunlar için önce bir taslak perspektif gridinizin olmuş olması gerekiyor. Hani burada benimkiler gözükmese de emin olun hepsinde perspektif gridin üstüne oturttum. It doesn't have to be perfect, but you should at least know where the horizon is. And if it's 1 point or 2 point. Yani mükemmel olmak zorunda değil elbette ama ufuk çizgisinin nerede olduğunu baktığında görebilmeli insan. En azından algılayabilmeli. If you already start strong at this stage, then the other stages will be much easier. Eğer bu aşamalardan birinde başladıysanız diğer aşamalar çok daha kolay olacaktır. You, of course, at this stage, you want to know what the focal point of the image is. So in this case, we want to be focusing on the boy who is feeling sad.
Yani her ifade farklı olabilir ama biz bu aşamada üzgün bir çocuğun yani mutsuz hissettiği ana odaklanmak istiyoruz. And we want to have a really good sense of the composition already at this stage. Bunun için de zaten halihazırda güzel bir sahne kurulmuş. You know, İstersen Mina devam edebilirim. Ya eğer geldiyse internet şey yapalım, yoksa ben de çevirebilirim. Şu an sesim geliyor değil mi size net bir şekilde? Şu an geliyor. Tamamdır. Ben devam edeyim. Seni yormayalım daha fazla. We can continue Isobel. okay. All right. Does anybody have any questions at this point? Bu noktaya kadar sorusu olan var mı? Sorry, can I ask something? Yeah. Would you please say it in just a line as what is the difference between character layout and background layout? I think it was two things that you mentioned, yes? Yeah. So background is really just drawing the background, and they're usually done by different people. Background ve karakter layoutlarının farkı ne diye sordu Sahar. Background'dan bahsederken gerçekten yani karakter olmadan background'ların çiziminden bahsederiz. Character layout is often done by an animator. Karakter layout'u ise genellikle animatör tarafından yapılır. It could be on a series, for example, that the layout artist does both. Sorry? On a series, Yeah. the layout artist could do both types. Dizilerde ise layout sanatçısı her ikisini de bir arada çalışır. Like on a feature film, I think it would usually be an animator who is really strong at posing. Ama uzun metraj filmlerde özellikle bu kısmını gerçekten animatör çalışır. So this that I've shown you here is if you're making your own films, you would maybe make thumbnails. Burada size göstermiş olduğum şey, yani kendi filmlerinizi yapıyorken mesela thumbnail'lar yaparsınız. But these could also come from a storyboard. Bunlar storyboard'dan da geliyor olabilir, buradaki görseller. So if you're on a film, there might be a storyboard artist who has already roughly placed the character. Eğer bunlar bir storyboard'uysa bir filmin, storyboard sanatçısı aşağı yukarı bir şekilde karakteri de yerleştirmiştir. Then it goes to the layout artist, two different layout artists. Then it goes to the background layout artist. Yani bu iki farklı şey birbirinden, background artist ve layout artist. And they'll be drawing everything in the background. Ve background artist, background'daki her şeyi çizen kimse. And the character layout artist would be drawing the character in several different poses inside that shot. Karakter layout artisti ise karakteri farklı pozlarda çizer. And then this will then go to an animator. Ve daha sonra bu çizimler animatöre giderler. And the layout will go to a background painter. Ve de bu layoutlar daha sonra background renklendiren kimseye gider. So this is how it would work if you had a big team. Eğer büyük bir takımla çalışıyorsanız işler bu şekilde yürür. But of course, if you have a small team, then maybe one person is doing many things. Ama eğer küçük bir takımla çalışıyorsanız belki de bir kişi birçok şeyi aynı anda yapar. And also in Japan, it's very common that the layout artist will do the animation as well. Ama Japonya'da özellikle çok geneldir. Layout sanatçısı animasyon kısmını da yapar. But they wouldn't paint the background. Ama background'ları boyamazlar. Okay, so it's very fluid who does what. Yani çok değişkendir kimin neyi yaptığı. But it's good to know that they could be completely all of these stages could be completely separate. Ama bu, yani şunu bilmek de iyidir ki tüm bu aşamalar birbirinden ayrı çalışılabilirler. Okay, so after the thumbnail stage, you're choosing one of the layouts and you're doing a rough layout.
Thumbnail aşamasından sonra layoutlardan birini seçersiniz ve bunun üzerine çalışırsınız. You can probably tell I did this in 5 minutes, so don't do it like that. Yani muhtemelen bunu 5 dakika içerisinde falan yapmıştım. Siz bu şekilde yapmayın. But the main, all of the main information is there, and so is the perspective grid. Ama yani burada görselin içermesi gereken tüm ana konuları içeriyor. Perspektif de dahil edilmiş. With the thumbnails, they can be worked at a very small size. Thumbnail'lar çok küçük boyutlarda çalışılan görseller olabilirler. And in fact, when you're trying to make ideas quickly, it's really good to work small. Çok hızlı bir şekilde fikrinizi görsele dökmek istediğinizde thumbnail'lar oldukça işlevseldir. However, when you start the rough layout, you need to start to work at the project resolution. Bu rough, kabaca layout kısmını bitirdikten sonra project resolution'a çalışmanız gerekir. What is project resolution? It's the number of pixels on the width and height of pixels. Okay. Yani proje çözünürlüğüne çalışmanız gerekir. If you were working for a client, you would have to get this information from them. Eğer bir firma için çalışıyorsanız bu bilgiyi onlar size vereceklerdir. So if somebody asks you to do backgrounds for their project, you need to find this information out really early. Eğer biri yani bu şekilde bir iş almışsanız ve size layout backgroundlarını yapmanız söyleniyorsa bu bilgi de size önceden verilir. If you make the image too small, it's hard to correct it afterwards. Eğer görseli çok küçük yaparsanız bunu düzeltmek daha sonra zor olabilir. So really take care on this point. It's important. Yani bu orası gerçekten önemli bir kısım. Buna da dikkat edelim. This is where you would have the detailed perspective grid. Evet, burası sizin detaylı perspektifi çalışacağınız nokta. In the case of this image I made, it is a 2-point perspective. Bu görselde 2 noktalı perspektif var. And the horizon line is just above the top of the image. Ve ufuk çizgisi görselin tam üzerinden geçiyor. So we are like observers looking down on the character who is feeling very, very sad. Biz burada gözlemci olarak karaktere, oldukça üzgün görünen karaktere yukarıdan bakıyoruz. So it felt like a good way to show his mood, and in the setting of his environment, in the setting of his bedroom. Yani burada bu kurulumuna göre karakterin duygusunu alabilmek için güzel bir bakış açısı, tepeden bakmak. So you probably remember, but with 2 point, the blue lines here, they have a point around here on my screen. Evet, burada mesela şu mavi çizgiler ekranımda gösterdiğim noktada bir yerde birleşirler. And the red over here on the left, they are around here. They come together. Kırmızılar ise şu gösterdiğim noktada bir araya gelirler. So try and make a nice grid before you begin. Başlamadan önce güzel bir bu perspektif çizgilerinin güzel bir şekilde oturtmaya çalışın. It's important with 2-point perspective not to have the points too close together. 2 noktalı perspektifte noktaları birbirine çok yakın getirmemek önemlidir. This will make your image feel very squashed. Aksi halde görseliniz çok böyle sıkışmış, dar görünür. So if we go back to the principles that we learned at the start of the course, we want Eğer kursun başında öğrenmiş olduğumuz ilkelere geri dönecek olursak, at this point in the rough layout, we want to get the composition of all of the large elements working well first. Kaba taslak layoutları çalışırken
büyük olan objelerin kompozisyonunu ilk olarak oturturuz. And then you apply the same thinking to the smaller objects. Ve daha sonra aynı bakış açısını küçük objelere yansıtırsınız. At this point, you would put the props in rough. Evet, burada küçük objeleri kabaca bu noktada yerleştirirsiniz. And don't forget to look at the references that you had early on for the bedroom ideas. Ve daha önce yatak odası fikrini oluştururken bulmuş olduğunuz referansları da unutmayın. Onları da göz önünde bulundurun. Now, I think it's after this stage that you would really start to care about the details of the props. İşte tam bu noktadan sonra props'ların detaylarına çalışmaya başlarsınız. The reason I would do it after the rough layout is that then you know for sure what is going to be in the layout. Bunu bu noktada çalışmaya başlamamızın sebebi çünkü bu noktada artık layout'un nasıl olduğuna emin olmuş oluruz. When you design a prop using reference, it makes such a difference to the viewer. It is much more believable. Eğer props'larınızı referans kullanarak oluşturursanız bunlar daha gerçekçi görseller olurlar. So again, because I had very little time, I stole this from Titov. Yani burada da çok kısa, çok az zamanım olduğundan bunu da Titov'dan aldım. Yeah, I changed it a very small amount. Çok küçük bir şeyini değiştirdim sadece. But you can get the feeling that it would fit well with the other three on the screen. Yani ama şunu anlıyorsunuz buradaki görsele baktığınızda da ekrandaki diğer 3 görselle bağlantılı bir şey var burada. But you also get the feeling because of these big buttons, for example, that it's quite cartoony. Ama aynı zamanda şuradaki büyük düğmeler saatteki bunlar çok çizgi filmsel şeyler olduğu için buradan da etkiyi alıyorsunuz. So your task then is to use reference but not copy it directly. Yani burada hedef kullanmak ama bunu direkt olarak kopyalamamalıyız. And to adapt the style of whatever you are making to match the style of the project. Ve aynı zamanda bu referansları projenin stiline göre adapte etmeniz gerekir. Okay. So again, any questions at all at this time? Bu noktaya kadar sorusu olan var mı? Okay, so moving on to the clean layout stage. Temiz layout aşamasına geçtiğimizde ise Okay, so you are going to have a line style. evet burada yani stilinizin olması gerekiyor. Or maybe you're going to have no line at all in the final image. Yani belki son şeyde image'in sonunda çizgiler olmayacak ama görselin sonunda. So if you remember at this stage, what we need to do is select brushes that will either be that will either show in the final image, or they are just there to make an outline that will be removed. Yani burada fırçalarımızı seçmeliyiz. Bu fırçalar ya yani bu görselin en son noktasında da görülecek olan çizgileri yapacak olan fırçalardır ya da belki de bu çizgiler filmin final aşamasında kaldırılacaklardır. Okay, so I made this cleaner than this one, but really this is really in a way this is a rough. Yani bu elbette ki bir öncekine göre daha temiz bir çalışma ama bu da aynı zamanda taslak bir çizim. If this was a final image, and of course you have many of them from my other slides, this would be much tidier.
Eğer bu benim final hali olsaydı bu görselin çok daha temiz bir görsel olurdu. There is something in the composition that I really don't like in this image, and I am happy for somebody to tell me their thoughts on that. Bu görselde çok sevmediğim bir şey var ve eğer fark ederseniz siz bunu söyleyebilirsiniz. Ne var burada? So from the principles that we discussed, is there something that stands out to you that is kind of ugly? Yani daha önce bahsettiğimiz ilkelere göre baktığımızda burada uymayan, göze çirkin gelen bir şey var. Ne o sizce? I didn't notice a single one, but the area around the bed is like has too much details, and the bed has so less, and the character's probably gonna be around the bed, so the whole screen is gonna have the same value of details, so that might not lead the eye perfectly, maybe. I think in this case that when he's on that bed, you won't sense that at all. We'll see that again. Well, let's look at the thumbnail actually, just to. I feel like in this case the bed is framing him well, but I actually feel the thumbnail is a nicer composition than the layout I did. Yeah, so I didn't change it much, but there is something that when we come down, you're going to see. Well, yeah, so I mean, everybody look at the thumbnail now and you can see kind of the space around. And then if I come down here, there is, I mean, I get your point, but I think part of that, Dennis, is because it's not colored yet, because that's a part of helping as well. Evet, burada beni rahatsız eden şey şu oldu dedi. Yani yatağın üzerinde çok fazla çizim ya da ayrıntı yok ama etrafında çok fazla kalabalık var. Bu dengeli bir şekilde dağıtılmamış. Thumbnail'e baktığımızda renklendirildiğinde aslında orada çok fazla sorun yok. Belki burada renklendirilmemiş halinde o kısım biraz sorunlu görünüyor olabilir dedi Isobel. But I think the reason that it looks more detailed and kind of messy is because of a bigger compositional mistake. Yani burada etrafının daha detaylı ve daha dağınık görünmesinin sebebi belki daha geniş bir kompozisyon olması bunun. And that really for me is that this corner is at the bottom of the screen, touching it. Evet, şu köşeye baktığımda bu yatağın köşesi ekrana değiyor. So yeah, I mean, really thinking about Dennis's point, I think that's why this feels, it all feels like a little bit messier because we don't have the space that I had in the thumbnail. Evet, belki Deniz o yüzden algıladı. Burada thumbnail'da yatağın önünde bir alan var. Ama az önce göstermiş olduğum görselde yatak direkt ekranın bittiği yerdeki çizgiyle kesişiyor. So I just think this space here helps the composition so much. And I don't even know when I cut it out, but I obviously cut it out as I went through the process. Evet, yani burada bu yatağın önünde alan olması gerçekten kompozisyonu çok daha güzel göstermiş. So learn from me. Always look back to your previous work. Yani daima geri dönüp bir önceki işlerinize bakın. I often find that when I go through the process, I lose something from my earlier work. Yani bu daima olur hani geri döndüğümde eski işlerime göre bazı şeylerin değişmiş olduğunu fark ederim. And sometimes that's what it makes me go back to an earlier version and kind of rework things again. Yani bundan dolayı bazen önceki aşamalara geri döner ve bazı şeylerin üzerinden yeniden geçerim. It also happens with my paintings, so it's always good to keep lots of versions. Bu aynı zamanda boyama yaptığım zaman da olur. O yüzden onların da eski yani önceki versiyonlarını tutmak iyidir.
The only problem is that sometimes I have 5 versions and I don't know which I prefer. Tek problem ise bazen bir çalışmanın farklı 5 versiyonu olur ve hangisini seçeceğime karar veremem. So it's trying to find this balance, not always changing everything, because of course you will have a deadline. Yani dengeyi bulmak burada önemli. Durmadan da bir şeyleri değiştirmek tabii ki doğru olmaz. Çünkü bir teslim tarihiniz de var. But you still want to always make sure that you're giving it the best, and if you know that you've made a big mistake, then of course try to fix it. Yani ama tabii ki işin en iyi versiyonunu vermek de önemlidir ve bir hata yaptıysanız onu bulup düzeltmek de önemlidir. So this clean layout really should be the finished drawing. It should be perfect, actually. This is the one that should be really, really nice. Yani bu clean layout gerçekten sizin bitmiş, en son, en iyi çiziminiz olmalı. If this layout is going to be used in the final image, then we have to be careful about the layers. Eğer bu layout final görseli olarak kullanacaksa layer'lar konusunda da dikkatli olmalıyız. So for example, in this shot, we have several elements that might be moving. Yani görsele baktığımda bazı elementler olabilir, buradan kaldırılacak olan bazı objeler. So for example, we have the door. Mesela örneğin kapıya bakalım. We have the top of this box there, and in the Simon's Cat film, the cat actually jumps on top of this box. Yani ve de burada mesela şu kutunun tepesi var. You said cat film? Simon's Cat. Ha, okay. Yani bu bir mesela Simon'ın Kedisi filminden bir sahne ise eğer, kedi belki bu kutunun tepesinden atlayacaktı. So when you are drawing it, you might not think ahead. You might think it's okay to have that on the same layer as everything else. Yani siz bunu çizerken tam düşünemeyebilirsiniz. Her şeyi aynı layer'da yapabilirsiniz. But in reality, if a character climbed onto that box, you can see that there would be some flexibility. Ama eğer karakter buraya tırmanacaksa mesela burada birazcık esneklik olması gerekiyor. And then of course we have the blanket and we have the pillow. Yani mesela burada çarşafımız ve yastığımız var yine. Perhaps with something like the blanket or the pillow, we could just change these lines of creases, for example. Yani mesela çarşaf ve yastıktaki kırışıklık izleri var. Belki bunların yerinin değişmesi gerekebilir. So we could draw these creases on a separate layer, but when it comes to the animation, the animator might be the person that draws them in. Bu kırışıklıkları farklı layer'lara çizmeniz gerekir. Çünkü proje animasyon aşamasına geçtiğinde belki animatör bunları orada istemez. So as a layout artist, there are a lot of things to consider in advance with regards to how the shot will be animated. Layout sanatçısı olarak göz önünde bulundurmanız gereken çok şey vardır. Şunları düşünmeniz gerekir. Animasyon sürecinde neler olabilir? Ona göre her şeyi farklı layer'a koymanız gerekebilir. Okay, so we are really having to communicate well in a team. It's all part of the big picture of the film. So there is a lot of communication back and forward on how the shots will best work. Yani burada takımda gerçekten çok iyi bir iletişim olması gerekiyor. Yani bunların nasıl olacağı konusunda sürekli müzakere etmeniz gerekiyor. So this time you will use the details of the props that you designed. Yani burada mesela tasarlamış olduğunuz props'ların detaylarını yapacak olduğunuzda. And keep on checking the perspective. As you work, sometimes you will forget that you need to check it with the grid again.
Yani mesela bu props'ları yerleştirirken de bazen unuturuz ama burada da perspektif gridlerine bakmamız gerekir. And check, for example, that the window ledges are on the same line of your perspective grid. Yani mesela burada bu pencere kenarlarının perspektif gridine göre uyumlu olup olmadığına bakmam gerekir. Check that the legs of the bed are matching at the front and the back. Mesela burada yatağın ayaklarının birbiriyle uyumlu olup olmadığına bakmak gerekir. And a really good tip is to flip your image as many times as possible. What's flip? To mirror, like just to flip it around. Okay. Yani burada iyi bir ipucu resmi olabildiğince döndürmeniz, farklı açılardan resme bakmanız. It's really strange, but it feels like you're looking at the image with different eyes when you do that. Yani bu gariptir ama görsele farklı noktalardan bakmak sanki farklı gözlerle bakıyormuşsunuz gibi yeni şeyler görmenizi sağlar. And actually, with portraits, it's very important to do this too, because you need to try to get the eyes feeling like they are on the same level. Özellikle portrelerde bunu yapmak çok önemlidir. And this is a mistake that's really easy to make, but when you flip it, you can often see the mistake. Yani mesela bir portrede gözleri aynı seviyede çizmek oldukça önemlidir ve bu noktada yanlış yapabilirsiniz ama bunu döndürdüğünüzde görseli bir yanlış olup olmadığını daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Okay. So are there any questions before we take a break? Aradan önce sorusu olan var mı? No. Okay, so I guess we will take 10 minutes and afterwards I will look at any work that anyone has done. 10 dakika ara vereceğiz ve aradan sonra işini paylaşan varsa o işlere bir göz atacağız. Okay. Okay, see you in 10 minutes. Bye All bye. right. Great. Brave. Cesur olmalısın. Hadi. I sent something for you. Okay, who spoke? Sorry, I can't see the... Bahar. I'm Sahar. Oh, yeah, cool. Okay. You said that we have to draw the best thing that we ever had drawn, but Yeah. I just, I didn't know what to draw, and I knew that it's not the best. I just tried, It's on fine. It's overlay. fine. I was kind of joking and just putting you under some pressure, but still, let's look. So it's this guy will Yes. start with black and white. Yes, and as you said, I used the overlay layer in order to painting and coloring the picture. Sahar diyor ki geçen hafta yapabildiğiniz, çizebildiğiniz en iyi şeyi çizin demiştiniz. En iyisi olmadı sanırım ama yine de bir şey gönderdim. Overlay layer yaptım renklendirmede ve boyama kısmında diyor. So I think this is really, really, really lovely. Oh, Yani thank you. bence gerçekten çok hoş olmuş. I like the depth of field. So these trees in the foreground, they are blurred. It's really nice. Yani bu görselin derinlik hissiyatını çok beğendim. And I like the idea too. Fikir de hoşuma gitti aynı zamanda. Now, if we think about the detail, maybe there is a little bit too much sky. Eğer detaylara gelecek olursak belki gökyüzü biraz fazla. I think it's fine, but maybe for me it stops us giving the feeling that we're looking up. I had the idea to put some other stone humans like this one, but Yeah. I only had 1 hour, so I just spent 1 hour and a half or 1 hour on this. So, okay. So I just, make it really simple. Yeah, sure. Yeah. Yeah, but it's very nice. And
What I would say is if the sun is low like this, then we would expect to see the light maybe not coming from the top. Yeah. Burada yani söyleyecek olduğum şey güneş bu kadar aşağıdaysa eğer karakterin yani adamın yüzüne güneş bu kadar yukarıdan vurmamalıydı. As you said, I put all the lights in the colored one because you said that for that kind of layer, like overlay layer, we have to work out on the light more specifically when we are coloring. Yeah, I mean, personally, it depends how you do it, but I try and do the light at this stage, but I understand people work in a different way, which is fine. But I'm just thinking about how low the sun is relative to the object. Maybe the sun can be a little bit higher to light the upper part of the face. Evet, güneş yukarıdan gelmeliydi. But overall, I think it's working really nicely. This little piece of light, for example, I'm just being really, really picky because this is still a lovely image, but this little piece of light, for example, would, even if it's a little bit light, it's just catching light from the atmosphere. Yeah. Yeah. So it's not going to feel as light as the light that has been hit directly by the sun. So this stuff we are assuming has been hit directly by the sun. Any other light is coming from the sky, so it's going to be softer. Does that make sense? Oh, yes, I get it. You mean that I have to smooth it more? Yeah, and not so bright, because the light from the sun is the brightest light, and it will light anything that it hits directly, but it cannot hit this area directly because this area is at the back of the character. So the other things that have some light, it is coming from the sky. Yes, Yes. Thank you. Yeah, so there is going to be a kind of general atmospheric light that is coming from the sky in all directions because there is still some light in the sky. But the main light source is the sun, and the sun is only hitting what it can touch directly, which is only anything that is on this side of the guy. Evet, burada söyleyeceğim bir diğer şey şu karakterin bize doğru olan tarafında ki kıvrımlarda 2 tane ışık patlaması olan yer var. Bu ışık gökyüzünden gelen bir ışık. Yani direkt bir ışık kaynağından değil, genel olarak gökyüzünden gelmiş. Bu kadar patlaması belki çok doğru değil. Daha yumuşak, daha soft, gökyüzünden yansıyan bir ışık şeklinde bir ışık olmalıydı. But anyway, I really like the feeling of this piece, and I like the idea. Again, these are really small details, but they are things that will help you. So with the clouds, I would probably use a softer brush just to make them feel like atmospheric in a way. Yeah, you know, if I put more time on it, it would be really better, even without this problem. Yeah. Yeah. But yeah, this is, so here, for example, I feel the clouds work well. And on the top, I think maybe they're just a little bit too hard. But I think it's just a case of making them a little bit softer like they are here, and then it will work well overall. Yani çok güzel bir çalışma olmuş. Sadece ekleyebileceğim bir şey olabilir mi diye böyle biraz seçici davranarak ne ekleyebilirim üzerine diye bakıp bu ayrıntıları söylüyorum. Yani fikir çok güzel.
Belki biraz kıyafetimi renklendirirken daha yumuşak bir fırça kullanabilirdim. But yeah, anyway, it's really nice. I mean, I'm just trying to give you the things that will push you for next time, you know, but it's still a really nice image. Yes, thank you Dediğim so gibi gel- much. No problem. No problem. Dediğim gibi Um, gerçekten güzel bir görsel, sadece seni biraz daha ileri ne götürebilir diye ayrıntılara bakarak önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Okay, would anybody else like to show something? İşini göstermek isteyen başka kimse var mı? No. Yok. Is it because you are afraid? Or is it because there is nothing to show? Gösterecek bir şey olmadığı için mi, yoksa çekindiğiniz için mi? Yani çalışma yaptığınızda göstermeye mi çekiniyorsunuz, yoksa yapmadınız mı? Gözler yere düştü. Because you're afraid, right? I don't know. So definitely I move on. Eğer kesinseniz devam ediyorum. Göstermeyecekseniz. Yes. Okay, so as a layout artist, this stage might be your last stage. You might just be producing line work like this and then passing it on. Layout sanatçısı olarak bu aşama üzerinde çalıştığınız son aşama olabilir. But you might be required to put the tones on the image. Ama aynı zamanda sizden görseli bu şekilde ton vermeniz de istenebilir. So this really means that the values and the lighting might be part of your job. Yani gölgelendirme ve tonlama da işinizin bir parçası olabilir. It might be useful to use this palette that we had in the previous slides, where we start from white and we go to black. Daha önceki derslerimizde gösterdiğimiz siyahtan beyaza geçen paleti kullanmak bu aşamada işlevsel olabilir. And then you can pick out the specific, say, 5 tones that you want to use. Ve daha sonra özel olarak çalışmak istediğiniz 5 tonu bulabilirsiniz. Is the noise with you, Gonal, or is it somewhere else, do you think? It's with me, it's from the stall. Okay, no worries. So me, the way that I'm working, I'm usually just using many different values, but it can be really nice to be very specific in the values that you're choosing. Yani bu kullanmış olduğunuz ton değerlerinde özellikle yani bunlara odaklanmanız, seçici olmanız önemli olabilir. You would want to speak to the background painter about what would be useful for them. Background'u boyayacak olan kimseyle bu konuda hani istişare edebilirsiniz. They may not want you to do any values, or they may already want you to have worked it out completely. It's going to be different on each project. Yani belki siz yapmanızı istemezler, belki de tüm tonlamaları yapmanızı isterler. Projeye göre değişir bu durum. Okay, so you would be thinking, is the color going to be painted directly just inside the lines, or is the color going to be painted over the top of the black and white image? Yani burada rengin direkt boyanıp boyanmayacağı ya da siyah beyaz görsel üzerinden mi boyanacağını diğer sanatçılarla görüşmeniz, ona göre çalışmanızı yapmanız gerekli. So what you might do, and I will just quickly show you, is on the layout you might draw arrows showing where the light is coming from for the background artist.
Yani burada yapacak olduğunuz şeyi kısaca göstereyim. So let's say we have the shot of the bed here. Yani şurada böyle bir objemiz olduğunu varsayalım. And something like that. It's not the shot, but a shot with the bed. You might draw an arrow like this. Evet, böyle bir ok çizebilirsiniz buraya. And if there was so maybe the sunlight is coming from even higher, like that. Belki güneş ışığı biraz daha yukarıdan, yani şöyle bir yerden geliyor olabilir. But there might also be a little lamp over here that is on the bedside table. Ama aynı zamanda yatağın yanındaki komodinin üzerinden de bir ışık kaynağı geliyor olabilir. So you might actually want to show that here there is actually a lamp light. Evet, bu noktada da burada bir lamba ışığı olduğunu gösterebilirsiniz. And here there is sunlight. Ve buradan da güneş ışığı geliyor. And you might want to see if this is direct, for example. Yani bu ışık direkt ışık mı değil mi? Bunu da belirtebilirsiniz. So if it's direct, then the actual sun is kind of beaming its rays through the window. Eğer direkt ışıksa bu güneş ışığı pencereden bu şekilde yansır. And so there is probably going to be a highlight on the character's head somewhere where this strong light is hitting it. Evet, burada karakterin başında bir noktada ışığın tam olarak parladığı bir nokta olur. But the sunlight might not be direct. So the sun might be, for example, if this is the window, then the sun might be away over here in the sky, but it's still daylight outside. Güneş ışığı direkt dışarıdan gelmiyor olabilir. Şu noktadan bir yerden gökyüzünden hani daha dağılmış ışık şeklinde yansıyor olabilir. And so there is still kind of a nice bright light coming in from the sky, but there is not the direct beam of sunlight. Hala gökyüzünden yansımakta olan ışık vardır ama bu direkt tek bir noktadan gelen ışık şeklinde değildir. So it all has a different feeling to it. So here if we put the character, we will look at these two different light sources. Yani bunların hepsinin farklı bir etkisi olacaktır. Mesela karakteri buraya koyacak olursak ışık kaynaklarının farklı olması karakterin üzerindeki gölgelendirmenin farklı olmasını sağlayacaktır. So the character on the bed here, we have these two sources of light hitting the character. Mesela karakter burada olsun ve bu iki farklı ışık kaynağının karaktere yansıdığını düşünelim. So with the direct sunlight, there might be sort of this part of the character is lit up with a little highlight here, say. Direkt güneş ışığı ise bu. Karakterin bu kısmı oldukça açık olacaktır ve tam şu noktada bir yerde de ışığın patladığı bir nokta olacaktır. But maybe there is also a really soft light coming from the lamp here, just lighting up some features of the face very gently. Aynı zamanda lambadan da gelen yüzün bazı bölgelerini aydınlatan bir ışık da şuralara vurur. Yüzün ve elin bu kısmına vurur. And if there was direct sunlight, then most of the top of the bed is going to be really strongly lit. Eğer bu direkt gün ışığıysa yatağın büyük bir kısmı açık renkte olacaktır. But of course, the character is casting a shadow. Ama aynı zamanda karakterin gölgesi de buralara düşecektir. And because the sunlight is direct and that makes it quite strong, the shadow is going to be quite hard. It's going to have quite a hard edge. Güneş ışığı, yani ışık kaynağı direkt bir ışık kaynağı olduğu için gölgelerde oldukça keskin olacaktır.
But because it's on a soft material, it will be a little bit softer than if it was, say, on concrete. Sorry. Because it is on a soft material, a soft fabric, it will be Okay. a little bit softer than if it was on concrete. Okay. Ama burada karakter yumuşak bir obje üzerine, yumuşak bir hani kumaş üzerinde olduğu için gölgeler sert bir obje üzerine düşen gölgeden biraz daha yumuşak olacaktır. But it's still going to be quite strong because it's coming from the sun. Ama hala yine de gölgeler oldukça keskin çünkü direkt güneşten geliyor gölgeler. And because the room is well lit, maybe the shadows are not going to be really super strong. Yani oda bu şekilde ışık kaynaklarıyla aydınlandığı için gölgeler böyle hani çok güçlü gölgeler değil olmayacaktır. Because there's quite a bit of light getting to the different parts of the bed, for example, just because it's so bright inside the room. Yani bu yatak nasıl diyeyim, açık renkte bir yatak olduğu için bu şekilde onun üzerine düşen ışıklar da hafif açık renkte olacaktır. And even this light is going, the light from the lamp is going to add a little bit of light to this part of the bed as well. Lambadan gelen ışık yatağın şu kısmına çok hafif bir açıklık verecektir. It would be quite soft, perhaps, because the sunlight is more dominant than the lamp. Çok açık olacak bu ışığın gölgesi çünkü güneş ışığı lambanın ışığından daha baskın bir ışık. But this is what needs to, that you already have to be thinking about when you're getting to this stage, is where are the different light sources and how strong are they? Is the sun direct? And so on. Yani bu aşamaya gelene kadar göz önünde bulundurmanız gereken noktalar bunlar. Yani ışık nereden geliyor? Bunun gölgesi nasıl düşecek? So again, what I made here is quite messy, but it's still a good place to be working from. Yani burada çalışmış olduğum şeye baktığımda yani oldukça dağınık ama hani ortaya iyi bir iş çıkmış bir görsel görüyorum. The impression I'm trying to give is it's, I would call it like a British day. There is some light, but it's not really strong. Burada vermek istediğim etkiye baktığımda buna bir hani İngiliz günü diyebilirim. Yani ışık var ama çok güçlü bir ışık değil. So there are probably like quite a lot of clouds in the sky, but the sun is still coming through. Yani gökyüzünde hala bulutlar vardır ama ışık buna rağmen hani yansımaktadır. Okay, if you're ever making a film that's meant to be in Britain, you have to change weather all the time. Eğer İngiltere'de geçmekte olan bir film yapıyorsanız havanın durumunu her seferinde değiştirmeniz gerekir. All right, so do we have any questions on lighting? Yani ışıklandırma üzerine sorusu olan var mı? No. So for lighting, always refer back to the sphere and look up online to see how people are lighting a sphere, because this is the fundamental for all of it. Bu ışık konusunda daima küreye geri dönüp bakabilirsiniz. Çünkü küre ışıklandırmanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir referans bizler için. Okay. Something I haven't mentioned before, I don't think I mentioned it before anyway, is the idea of a color script. Daha önce bahsetmediğim ama bu konuda da bahsedilmesini düşündüğüm noktalardan biri renk skripti fikri. So a color script could be done at the start of the film, or it could be done as the film has been developed. Bu renk skripti şeyin başında, filmin başında yapılabilir ya da filmin yani film süresinde de, süreç içerisinde de yapılabilir. And what you would do is choose some of the key shots from the film throughout the whole film.
So you might choose 20 of the main shots. Burada yapmanız gereken şey filmdeki ana karelerden bazılarını, belki 20 tanesini seçmek. You might say that the start of the film is going to be very bright, for example. Örneğin filmin başlangıcında oldukça renkler açık olabilir. And then you would do rough thumbnails for those shots at the start of the film. Ve burada kabataslak thumbnail'ler yaparsınız filmin başlangıç sahneleri için. And you would make sure that the shots look harmonious together. Ve burada bütün bu karelerin birbiriyle uyumlu olduğuna emin olmanız gerekir. You might have then another sequence of the film that has to have a completely different feeling. Yani filmden başka bir dizi çıkartabilirsiniz bu şekilde. Buradaki hissiyat tamamen farklı olabilir. And at this stage, you would be choosing a completely new color palette to show that new mood. Yani burada sizin yani filmin modunu gösteren renk paletini seçmeniz gerekiyor. And again, you would be looking for some kind of consistency across those shots. Yani bu karelere baktığımızda bu palete de uygun olarak bir hani tutarlılık olması gerekiyor. And you want to do this throughout the film to make the change obvious, but also to make the feeling of coherence obvious. Yani burada değişimi ve de aynı zamanda bu değişimin içerisindeki tutarlılığı çok hani açık seçik görülür hale getirmeniz gerekiyor. So we know when there is a change in mood and a change in style, for example, but we still feel it's the same movie. Yani biz filmde modun ya da stilin değiştiğini hissedebiliriz ama aynı zamanda bu bize şu hissiyatı da sağlamalı. Hala aynı filmin içerisindeyiz. Bu kareler aynı filmden. And this will really stop you from just making each scene feel random and separate to the others. Yani burada her sahnenin hani diğerlerinden farklı ve random bir şekilde seçilmiş olduğunu da hissetmeniz gerekir. And this is an excellent guide for all of the background painters. Maybe this would be done by the art director, and this would be given to the background painters. Yani bu gerçekten sanatçılar için oldukça iyi bir şeydir, yani referanstır. Bu kısım belki yönetmen tarafından da seçilip verilebilir, color script, ya da sanatçı tarafından da oluşturulabilir. Maybe every project you go on will not have this, but it is so beneficial when they do. Yani belki üzerinde çalıştığınız her projede bu yoktur ama bunu yapmak gerçekten oldukça faydalıdır. So on Simon's Cat, when I was the art director on this film, I was just doing like, say, one key shot from a sequence. Like, say, I started with this one and then I did this one. Mesela ben Simon's Cat'te sanat yönetmeni olarak çalışırken her sahneden bir anahtar kare seçip aldım. And then once I had that, I started to make them for the main shots that came around this particular key shot. So the most detailed shots are the ones that I would use to start with. The wider shots are the ones I would start with. Evet, burada daha geniş olan, daha detaylı olan sahneler aslında çalışmaya başlayacak olduğum sahneler. So these are the kind of things that if you're looking for work and you are showing them in your folio, this will look really professional. Eğer yani bunlar gerçekten çok profesyonel şeyler. Eğer hani bir iş arıyorsanız bu çalışmaları portfolyonuza koymak sizin gerçekten çok profesyonel olduğunuzu gösterir karşı tarafa. This is really going to show that you have put thought into the process and thought into the overall look and feeling of your film.
Yani bunlar tüm sürece gerçekten hakim olduğunuzu gösteren niteliklerdir. So finally, I try to make the color really different from, well, it's not really different, it's actually, it's very close, but it is a different feel to the one in Simon's Cat. Yani buradaki renk Simon's Cat'tekinden farklı. I think it feels overall like a bit more depressing, a little bit more muted in color. Yani burada renk açısından biraz daha hani depresif bir şey var, etki var. Now, this is really important for painting. You need to work at the resolution of the project or even bigger. Yani bu gerçekten bir çalışmada renklendirme yaparken çok önemli. O projenin çözünürlüğüne göre çalışmanız. Although the resolution that I have shown you works perfectly for a screen, it does not work well for print. Yani size gösterdiğim çözünürlükler ekran için gerçekten çok iyi çalışırlar ama belki baskı aldığınızda o kadar iyi olmayabilirler. If you were to print that at the size of like the resolution I showed you earlier, you would get a good quality print would be smaller than a book. Yani size gösterdiğim ölçülerde çalışıyorsanız çözünürlük anlamında bundan çıktı aldığınızda iyi bir çözünürlük bekliyorsanız bir kitap boyutunda falan en fazla bir çıktı almanız gerekiyor. If you try to make a poster, for example, with your image, it would be very pixelated. Eğer görselinizden bir poster bastırmak istiyorsanız o çözünürlük değerinde iyi bir poster elde edemezsiniz. So for the background painting, I would recommend to work around twice the size of the project resolution. Background boyaması anlamında projenin çözünürlüğünün 2 katı bir çözünürlükte çalışmanızı tavsiye ederim. When the project is all put together, it can be shrunk down again. Tüm proje tamamlandığında bunların hepsi yeniden ayarlanabilirler. But at least you have a big version, and there is another reason for that as well. It means the camera can go closer if you want it to go closer. Yani büyük bir çözünürlük değeriniz olur. Bunu yapmakta bir tane daha sebebimiz var. Eğer kamera yakın çekime gitmek isterse yakın çekime gidebilir. Çözünürlük sorun olmaz bu durumda. So let's just open one of my pieces to show you, of course, that so I don't know what size this is. Let's see. So this one is almost 4,000 pixels wide. Okay. Ben çalışmak istiyorum burada. Bu yani projenin çözünürlüğünün 2 katı çözünürlükte çalışmış olduğum bir görsel. Because you are seeing it on Zoom, then maybe you can't tell, but now it is very pixelated for me. Yani şimdi mesela zoomladım bu resmi. Belki sizin tarafınızdan çok iyi fark edilmeyebilir ama ben burada hala pikselin çok iyi olduğunu görüyorum. So if at the last moment someone said, "Oh, can we make the camera really close on the girl's face?" then it will not work. Yani eğer bu şekilde çalışırsanız, yani projede biri derse ki kızın yüzünü biraz zoomlayabilir miyiz? Evet, bu çözünürlükte bunu yapabilirsiniz. In fact, I think this here is as close as the camera can go. Yani mesela burası kameranın gelebileceği kadar yakın bir nokta. And this is really part of how you are choosing the size, because if they say to, if they want to go close, any closer than this, we have to do a new painting. Yani mesela buradan daha yakın, daha zoom girmek isterlerse işte burada boyama kısmını nasıl yaptığınız işin içine girer. And so we would do a painting either just of this area, or so we would do a painting just of that area, or we would have made the original painting even bigger.
Yani evet bunu bu şekilde yapabiliriz ya da orijinal boyamada daha yüksek, daha büyük bir boyutta da yapabiliriz. So it's really, really vital that you know what the camera moves are going to be on your background. Yani bu gerçekten önemlidir. Kamera sizin backgroundlarını yapmış olduğunuz ya da boyamış olduğunuz görselde nasıl hareket edecek? And when I come back after the next break, I'm going to talk to you about these technical aspects of layout. Bir dahaki aradan sonra tekrar geri geldiğimde sizlerle layout'un bu teknik açıları üzerine konuşacağım. Okay, so once you have painted your shot, and again you have to paint on separate layers, then we will add texture. Yani burada boyamaları da farklı layer'lar üzerinde yapmamız gerekiyor. So again, Çizimlerde. remember the pillow, the blanket, the box, and the door. They are going to be painted on separate layers so that they can be moved. Yani o yüzden aklınızda bulundurun. Burada işte yastık, battaniye, kutu, kapı hepsi ayrı ayrı layer'larda boyanmalı ki yapmış olduğunuz çalışma hani değiştirilebilsin kolaylıkla. And that work of putting it on separate layers should already start at the clean layout phase. Yani bu farklı layer'lardaki çalışmalar temiz en son yapmış olduğunuz işin versiyonu da bu şekilde olmalı zaten. Also to mention, it's really nice to add texture. Doku eklemek de oldukça iyi olabilir. So for example, it's nice to have a pattern on the wallpaper, make the wood look like wood. Yani burada duvar kağıdına birazcık şey eklenebilir. Hani pattern yani bir görsel bir doku eklenebilir ya da buradaki yatağın başlığındaki ağacın ağaç gibi gözükmesini sağlayabiliriz. But one of the things that beginner artists do is often they put too much texture and it becomes really kind of overwhelming and a little bit ugly. Yani bu şeyin yaptığı hatalardan biri görsele çok fazla doku ekleyebilirler ve bu da yani biraz fazla olur ve iş çirkin görünür. So when it comes to texture, look at how they have done it in other films. Yani doku eklemeye geldiğinde de önceki film örneklerine dönüp bakın ve o filmlerde nasıl yapmışlar bunu ona bakın. So for example, if it was leaves in a tree, how many leaves do you have to draw to give the feeling that you understand what the leaves look like, but you don't cover the whole tree in leaves? Yani mesela bir ağacın yapraklarına baktığımızda kaç tane yaprağa doku eklemeniz gerekiyor ki bunu gerçek bir ağaç yaprağı gibi gösterebilmelisiniz, o hissiyatı verebilmelisiniz. Buna mesela odaklanın, bütün ağaç yapraklarına doku eklemeyin ama hani birkaç tanesine belki ekleyerek bu hissiyatın karşıya geçmesini sağlayabiliriz. Okay. So when I come back in 4 weeks, we're going to talk about the camera moves and parallax. This is when different layers are sliding past one another. Bir sonraki ay geri geldiğimde kamera açılarına ve birbiri üzerinden geçen layoutlara bakacağız. We will talk more about depth of field. So that's about what part of the shot is in focus and what parts are blurred. Yani birazcık çalışmanın derinliğine bakacağız. Hangi bölümlerine bir görselin yoğunlaşıyoruz ve hangi bölümlerini bloke ediyoruz. And we'll think about editing, how you cut between different shots. Aynı zamanda farklı kareler üzerinde edit yapmanın nasıl olacağına bakacağız. Okay, that's it. And if anyone has any questions, of course, before we finish, it's great. Benden bu kadar bu haftalık. Bitirmeden önce sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan? I think today the group is so silent.
So it seems there is no question for now. That's fine. But I'm happy I can see people because I have also been teaching in the UK, and everybody is sitting with their camera off all the time. I had to ask, please, can you put your camera on? One person from 50 people did it. And then I said, please, any more? And there were like 10. We are here, but we didn't put on. So it was really weird because we were having a group discussion, but I couldn't see, well, in the end, you know, there were like 10 out of 50. But I thought it was sad that they are learning this way from home, you know, and they are not even seeing each other's faces ever. And it's, what's the age of the group? they are like between, well, they were graduates, so they're in third year of university, so like 20, 21. Yeah, I'm teaching at high school. They don't also turn on their camera, never. Yeah, and so when you're having it's fine, of course, when I'm talking, but when it's a big discussion between everybody, Yeah. this for me is when it's strange, you know, but it's the new world that we live in, so I get used to it. Yeah, definitely. Yani en azından insanların kamerasının açık olduğunu görmek bile benim için mutluluk verici. Çünkü İngiltere'de de ders veriyorum. 50 kişilik bir grupta. Yani kamerasını açmasını istediğimde bir kişi falan açıyor. Yani en sonunda 50 kişi de 10 kişiye falan çıkabildik. Ama insanların konuşurken yüzünü görmek çok önemli. O yüzden kameralarınızın açık olması ve sizleri görebilmek benim için kıymetli bir şey. Lady Isobel. Okay, so I'll be back in 4 or 5 weeks, is it? Something like this? I think so. We will arrange it. We'll sort out dates, yeah. I'd like to. Okay, well, thank you, everybody. I will see you again soon. And if you want to contact me over the break, that's also fine. So, take care. Evet, bir yeniden görüşeceğiz. Herkese kendinize iyi bakın. Benimle iletişim kurmak isterseniz her an yazabilirsiniz. Bye bye. And I think you are going to Scotland. Right? Have a nice trip. I'm not going on a trip. Are you going to Scotland? Yeah, but that's in April. April. So, okay. Yeah. I hope. I don't know, honestly, if I can, but I'll try. I hope you can. All right. Okay. Bye bye. See you soon. Bye bye. And I see you. Bye. Bye bye.